Çin'i ilk tanıyan ülkeler arasında Hindistan bulunmaktaydı. Bu durum iki ülke arasında dostane ilişkiler kurulmasına sebep oldu. Ancak dost ilişkiler Tibet olayı ile sonlandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu 1950 yılında Tibet'e askeri müdahalede bulundu ve kısa sürede bölge üzerinde hakimiyet kurdu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu 1962'de Çin-Hint sınırlarından saldırıya geçmesiyle savaş başladı. Bu savaş 4250 metre gibi çok yüksek bir rakımda oldu. Savaş Çin'in zaferiyle sonuçlandı. Haziran 2020 yılında bir Çin-Hint çatışması daha yaşandı. 20 Hint askeri öldü. Bu gerilim hala devam ediyor. Olası bir savaşta Hindistan'ın ve Çin'in birbirlerine nükleer bomba attıklarını ve haritadan silindiklerini varsayalım. Öncelikle dünya nüfusunun %36'sını kaybederdi. Yeni nüfus 4 milyar 896 milyon 615 bin kişi olurdu. Amerikalı şirketlerin çoğu Çin'de ve Hindistan'da üretim yapmaktadır. Bunun sebebi ucuz iş gücünden kaynaklıdır. Bu iki devlet yok olsaydı teknoloji, gıda, tarım gibi birçok alana zamlar gelirdi. Cep telefonların, bilgisayarların, arabaların, giysilerin daha birçok sektör üretiminin %60'ı dururdu. Kuzey Kore, Bangladeş, Nepal ve Afrika ülkeleri ucuz gıda alamayacaklarından aç kalırlardı. Ancak Çin'in ve Hindistan'ın her yıl yaptığı 21 milyar ton karbon salınımı olmazdı ve dünya kirliliği %50 oranında azalırdı. Anavatanı Hindistan olan kimyon, zencefil, karanfil, zerdeçal gibi baharatlar da yok olurdu. İlk kez Çin'den dünyaya yayılan portakal, limon gibi turunçgiller ve çay da yok olurdu. Ayrıca anavatanı Hindistan olan dünyanın en büyük kaplan türü Bengal kaplanı, Hint fili, tembel ayı gibi şirin hayvanlar da yok olurdu. Çin'in yerlisi olan pandalar ve pandolinler de dünyadan silinirdi. Hindistan'da bulunan Lodi bahçeleri, Taç Mahal'e benzer 7500 tapınak ve Çin'de bulunan Çin Seddi, Tianmen, toprak askerler ve cennet gölü gibi güzellikler de yok olurdu. Hindistan'ın eğittiği ve dünyada büyük işler yapan ünlü matematikçiler, bilim adamları, doktorlar, mühendisler de olmazdı. Ayrıca paralı oyunları bedava yayınlayan başarılı Çinli hackerlar olmayacağından oyunların tamamını parayla almak zorunda kalırdık. Çin ve Hindistan'da bulunan ve bizim mutfağımıza hiç de uygun olmayan böcek şişleri, yarasa çorbaları, akrep kebabı gibi yemekleri artık olmayacağından dünyadaki bulaşıcı hastalıklar önemli ölçüde azalırdı. Deniz ve okyanusların kirlilik oranları %40 oranında azalırdı. Bunun sonucunda deniz canlılarının yaşama ortamı genişlerdi. Hindistan'ın renkli desenli, Çin'in ise ipek kumaştan yapılan elbiseleri artık olmazdı. Dünyada 32 bin ton yastık altı altın bulunduran Hindistan ile 21 ton altınla Çin'in de yok olmasıyla dünya altınlarının %39'unu kaybederdi. Çin Türkiye ticaretinde 2. sırada yer alırken Hindistan bu sıralamada 6. sırada yer almaktadır. Çin'den 18 milyar 467 milyon dolarlık ürün alınırken bu ülkeye 2 milyar 587 milyon dolarlık ürün de satılmıştır. Çin'den elektrikli makineler, cihazlar, tıp ve eczacılık ürünleri, organik kimyasal ürünler alınırken Türkiye ise hayvansal ve bitkisel gübreler, tuz, kükürt gibi maddeler satmıştır. Hindistan'dan ise 6 milyar 658 milyon dolarlık ürün alınırken bu ülkeye 1 milyar 658 milyon değerinde ürün satılmıştır. Hindistan'dan petrol yağları, taşıt parçaları gibi ürünler alınırken Türkiye ise bu devlete altın, mermer gibi ürünleri satmıştır. Ayrıca her yıl toplam 650 bin Çinli ve Hintli turist ülkemizi ziyaret etmektedir. Bu devletler yok olsaydı Türkiye ve diğer dünya devletlerinin ekonomileri şüphesiz olumsuz etkilenirdi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak bana destek verebilirsiniz.